Geçmişlerinin sırları halen çözülemeyen gizemli topluluk. Mısırlılar. Mısırlıların tarihinin başlangıcı M.Ö. 3100'lü yıllara dayanır. Bu tarihte Mısırlıların gerçek yerleşik hayata geçip büyük gruplar ve şehirler oluşturup yaşamaya başladıklarıyla ilgili bilgileri hieroglifi dediğimiz arkalarında bıraktıkları kayıtlardan aldığımız bilgilerdir. Aslında gerçek tarihleri on binlerce yıllar öncesine dayanır. Daha önce videolarımızda belirttiğimiz gibi modern insan 70 bin yıl önce Afrika'dan çıkıp kuzeye, doğuya ve batıya dağıldığında ilk olarak tatlı su ırmaklarının ve tatlı su nehirlerinin kenarlarını seçtiklerini anlatmıştık. Modern insanın ilk olarak ulaştığı nehirlerden en büyüğü ve en önemlisi Nil Nehri'dir. Onun için Mısır'ın asıl tarihi on binlerce yıl öncesine dayanır. Aşağı ve yukarı Mısır diye ikiye ayrılır. Mısır mitolojisi ve Mısırlıların tanrıları. Mısır mitolojisi politeistiktir, yani çok tanrılı bir inanç. Mısırlılar geçmişlerinde çok tanrılı bir inanca sahiplerdi. Bu tanrılarından ilk olanı Tanrı Ra, tanrıların kralı, yaratılışın ve başlangıcın kendisiydi. Güneş tanrısıdır. Şu, erkek tanrı, havadan ve gökyüzünden sorumlu. Ra tarafından kadın tanrıya ihtiyaç duyulmadan yaratılmıştır. Tefnat, kadın tanrı, nem ve yağmurlardan sorumlu. Bir önceki tanrı Şu'nun ikiz kız kardeşidir. Geb, erkek tanrı, Şu ve Tefnat'ın oğlu, yeryüzünden sorumlu ve tanrı Ra'nın torunudur. Nat, kadın tanrı, gökyüzünden, yıldızlardan ve astronomiden sorumludur. Geb ve Nat, Ra'nın yasaklamasına rağmen beraber olup yeni tanrılar doğurdular. Isis, Set, Osiris, Nept. Isis, kadın tanrı, krallık ve tahttan sorumludur. Set, erkek tanrı, çöller, şimşekler ve yıldırımlar, ay tutulması ve depremlerden sorumludur. Osiris, erkek tanrı, Isis'in kocası ve kardeşidir. Ölümün ve tekrar dirilişin tanrısıdır. Neptis, kadın tanrı, havadan sorumludur. Horus, erkek tanrı, kafası şahin kafasıdır. Osiris ve Isis'in oğludur. Anubis, erkek tanrı, kafası çakal kafasıdır. Öldükten sonra ruhların öteki dünyaya geçişinden sorumludur. Daha birçok tanrıları vardır. Bu anlattıklarım en önemli tanrılarıdır. İleride mitolojilerle ilgili video yapacağız ve orada Mısır mitolojisi ve Mısır tanrıları hakkında geniş bilgiler yayınlayacağız. Şunu da belirtmeliyim ki Mısır'ın şu anki dini İslam'dır. Nil Nehri 6650 kilometre uzunluktadır. Dünyanın en uzun nehri olarak kabul edilse de yapılan son araştırmalarda Amazon Nehri'nin Nil Nehri'nden daha uzun olduğu kabul edilmiştir. Nil Nehri 11 tane ülkeden geçerek birçok ülke için yaşam kaynağı olmuştur. Dünyanın en verimli nehir kenarlarıdır. Her sene taşarak etrafını verimli çamurlarla kaplar ve tarımcılık için çok elverişlidir. Ayrıca balıkçılık için de çok önemlidir. Tarımcılık, balıkçılık ve taşımacılık olarak kullandıkları Nil Nehri, Mısırlıları tarihteki en zengin, en güçlü ve en büyük topluluklardan biri yapmıştır. Mumyalama. Mısırlılar için mumyalama çok önemliydi. Çünkü öldükten sonra tekrar dirilmeye inanırlardı. Dünya hayatı onlar için geçiciydi. Bütün firavunların cesetleri mumyalanmıştır. Tabii ki çoğu yüksek mevki insanlar ve zengin insanlar da cesetlerini mumyalatmışlardır. İnsanların seviyesine, mevkisine ve zenginliğine göre mumyalanmaları farklı yapılmıştır. İlk önce ceset yıkanır. Burnundan beyni çeşitli aletlerle çıkarılır. İç organlarını çıkarmak için karnı kesilir. Kalp vücutta bırakılır. Akciğer, karaciğer, bağırsak ve mide 4 değişik vazoda saklanır. Karnına değişik baharatlar doldurulur. Tuzla kaplanır. 70 gün bekletilir. Derinin altına talaş ve benzeri maddeler konularak doğal haline getirilir. Derisi yağlanır. Peruk ve sahte göz takılır.
Bandajlanarak tabutuna konulur, böylece binlerce yıl hiç bozulmadan kalırlar. Piramitler. Ortalama 4700 yıl önce Mısırlılar piramitleri yapmaya başladılar. Arkeologların bulduğu en eski piramit M.Ö. 2630 yılında yapılmıştır. Toplamda 118 piramit bulunmuştur. Mısır'daki piramitler firavunların mumyalarını saklamak için yapılmıştır. Bu piramitlerin en büyüğü Gize piramitidir. 146 metre yükseklikte, M.Ö. 2570 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Arkeologlar köleler ve işçiler tarafından yapıldığını söylüyor. Ama ellerinde o zamanın teknolojisiyle nasıl yapıldığına dair kesin bilgiler yok. Kimiler ise uzaylılar tarafından yapıldığını savunuyor. Ortalama 4600 yıl önce yapılan Gize piramidi, 1889 yılında yapılan Eyfel Tower'a kadar insanlar tarafından yapılan en yüksek yapıdır. Firavunlar, Mısırlıların kralları ve bazen de tanrıları olarak gördükleri liderleridir. İlk firavun 1. Narmer. Milattan önce 3100 yani 5120 yıl önce arkeologların araştırmaları ilk firavunun Narmer olduğunu söylerler. İkinci Nevtetep. Milattan önce 3100'lü yıllar. Nevtetep, Narmer'in karısı, Narmer öldükten sonra Mısır'ı yöneten ve tarihte bilinen en eski kadın yöneticidir. Firavun ya da kraliçe. Firavun Djoser, ilk piramidi yaptıran firavun. Milattan önce 2630 yıllarında. Firavun 3. Tutmose, Milattan önce 1479, milattan önce 1423 yılları arası yaşamış olan savaşçı bir firavun. 17 savaşa bizzat kendisi katılmıştır. 54 yıl Mısır'ı yönettiği düşünülür. Firavun Akhenaten, milattan önce 1351, milattan önce 1334 yılları arası. Her şeyin yaratıcısı olarak tek tanrıyı savunan firavundur. Bütün putları yıktırmıştır. Atomdan başka tanrı yoktur diyen firavundur. Firavun Nefertiti, milattan önce 1370, milattan önce 1330. Akhenaten'in karısı, güzelliğiyle meşhurdur. Bulunan heykelin tek gözü bilerek tamamlanmamıştır. Tanrılar güzelliğini kıskanmasın diye. Nefertiti, Tutankamon'un annesi olarak bilinse de yapılan DNA testlerinde Tutankamon'un Nefertiti'nin oğlu olmadığı ortaya çıkmıştır. Nefertiti'nin anlamı dünyaya gelen güzelliktir. Kadınsılığı ve nazikliği temsil eder. Firavun Tutankamon, milattan önce 1341, milattan önce 1323. En ünlü firavundur. Akhenaten'in oğludur. En ünlü firavun olmasının nedeni mezarının günümüze kadar yağmalanmadan korunmuş olmasıdır. Genç yaşta öldüğü için çocuk firavun olarak tanınır. Yaşı ortalama 18 veya 19 olduğu düşünülür. Doğuştan özürlü doğmuştur. Anatomi bozukluğu olduğu için ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığı düşünülür. Firavun II. Rameses, milattan önce 1303, milattan önce 1213. Hititlerle savaşan firavun. Mısırlılar ve Hititliler arasındaki savaştan sonra yapılan tarihteki ilk barış anlaşmasının kahramanı. Ayrıca Hz. Musa Aleyhisselam'ın denizi ikiye bölerek İsrailliler köleleri Firavun'un elinden kurtardığı olayın kahramanı olarak da düşünülür. Fakat arkeologların elinde buna dair %100 bilgiler olmadığı için bunu kesin olarak kabul etmemişlerdir. Ayrıca 2. Remzi 90 yıl yaşadığı için ölümsüz bir tanrı olarak görülmüştür. Çünkü o zamanlarda insanlar 30, 40 ya da 50 yıl yaşıyorlardı. Firavun 7. Kleopatra, milattan önce 69, milattan önce 30. Kleopatra aslında Mısırlı değil, Yunanlıdır. Büyük dedesi Makedonyalı Büyük İskender'in generallerinden biri Ptolemy'di. Roma İmparatoru Julius Caesar'la ilişkisi ve güzelliğiyle ünlüdür. İntihar ederek ölmüştür. Yunanistan'dan gelen deniz insanlarının Akdeniz bölgesini yakıp yıkıp yağmalayıp
Bronz çağını bitirmelerinin ardından firavunluk yok olmaya başlamıştır. Bugünkü Filistinlilerin çoğunun kökeni bu deniz insanlarıdır. Yani Yunanlılardan gelmedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma üye olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.